Neden ateş vardır? Çok basit bir soru. Ateşi binlerce kez görmüşsünüzdür. Kamp ateşi, mum ateşi, ocaktaki ateş, bir kibrit çakarsın, bir şey yanar, alev çıkar. Ama neden ateş vardır? Çoğu insan bunu hiç sormaz. Ateş işte der geçer. Sıcak, parlak, yakıcı, yok edici. Doğru mu? Bütün bilmen gereken bu mu? Hayır, yanlış. Ateşin ne olduğunu gerçekten sormaya başladığında, bir şey yandığında aslında yananın ne olduğunu merak ettiğinde şunu fark edersin. Ateş, doğadaki her şeyle inanılmaz şekilde bağlantılıdır. İşte bu noktadan sonra dünyaya bakışın değişir. Ateş işte deyip geçemezsin. Ateş, atomlara nasıl davrandığını, enerjinin nasıl hareket ettiğini, güneşin her şeye nasıl güç verdiğini ve hatta ağaçların neden var olduğunu gösteren bir penceredir. İşte bu videoda sana ateşin gerçekte ne olduğunu ve hayatımızdaki önemini göstermeme izin ver. Söz veriyorum, videonun sonunda ateşe karşı fikirlerin değişecek. Hadi, beyin yakan konuya başlayalım. Bir tahta parçası düşün. Odun. Orada öylece duruyor. Ölü bir ağaç parçası. Hiçbir şey yapmıyor. Bir de hava var. İçinde oksijen. O da etrafta. O da hiçbir şey yapmıyor. Odun da orada, oksijen de orada. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani ateş çıkmıyor. Neden? Şimdi biraz daha derine inelim. Bütün olay atomlarda. Atomlar birbirlerini farklı derecede severler. Mesela oksijen, karbonun yanında olmayı sever. Aslında çok ister. Yakınlaşırlarsa birleşirler. Bu birleşme ile çok büyük bir enerji açığa çıkarır. Ama bir sorun var. Eğer yeterince yakın değillerse birbirlerini iterler. Çarpıp geri sekerler. Yani birlikte olmak isterler ama başaramazlar. Arada bir engel vardır. İşte bu temel gerilim prensibidir. Karbon ve oksijen birlikte olmayı ister. Birlikte olmak enerji açığa çıkarır. Hem de çok fazla enerji. Kararlı durum ise düşük enerji dengesidir. Ama oraya ulaşmak için önce birbirlerine yaklaşmaları gerekir. Önce bir engeli aşmaları gerekir. Bunu şöyle düşünün. Bir top var, tepenin yamacında. Tepenin arkasında ise derin bir çukur var. Top o çukura düşmek istiyor. Çünkü orası düşük enerji seviyesi. Ama önce tepeyi aşması gerekiyor. Hızı yetmezse ne olur? Tepeden aşağı geri yuvarlanır. Odun ve oksijen de tam aynen böyle. Oksijen gelir, karbona çarpar ama yeterince sıcak değilse geri seker. Bu çarpışmalar sürekli olur. Saniyede milyonlarca kez. Ama hiçbir şey olmaz. Bir odun parçası 1000 yıl boyunca oksijenle yan yana durabilir ama yine de yanmaz. Çünkü enerjisi yetmez. Odun ve oksijen bu örnekteki gibidir. Odunun yapısında karbon var. Oksijen de gelir karbona çarpar ama yeterince sıcak değilse geri uzaklaşır. Hava sürekli çarpıyor. Hiçbir şey olmuyor. Atomlar saniyede milyonlarca kez çarpışır ama hiçbir şey olmaz. Çünkü enerjileri yetmez. Çarpıyorlar, sekiyorlar, ayrılıyorlar. Yıllarca, 10 yıllarca, 100 yıllarca bir odun parçası 1000 yıl geçse de oksijenle birlikte durabilir ve hiçbir şey olmaz. Atomlar tepkimeye girmek istiyor ama o engeli aşamıyor. Eğer bir şekilde ısıtırsan birkaç tanesi yeterince hızlı gelir, engeli aşar. Tabiri caizse aşırıya kaçar. Karbonla yeterince yakınlaşırsa birlikte olur. Bu da çok fazla titreşimli harekete neden olur. Bu hareket diğer atomları hızlandırır. Onlar da tepeyi aşar. Ve bir felaket başlar. Birbiri ardına daha hızlı, daha hızlı, daha da hızlı bütün atomlar titreşmeye başlar. Her atom diğerini titreştirir. Diğeri de diğerini. Sonunda bir felaket oluşturur. İşte o felaket yangındır. Bu bir bakış açısıdır. Bir kere başladı mı devam eder. Isı diğer atomları da tepkimeye girecek hale getirir. Daha fazla ısı üretir, daha fazla tepki. Bu ateşin anahtarıdır. Kibrit çaktığınızda sihirli bir şey olmaz. Sadece birkaç atoma bariyeri aşacak enerji verirsin. Onlar da enerji açığa çıkarır, diğerlerini hızlandırır. Üstel bir büyüme ile bir tepki 2'yi tetikler, 2 4'ü, 4 8'i. Milisaniyeler içinde milyarlarca atom aynı anda çarpışır. İşte bu yüzden ateş patlayarak ortaya çıkar.
Yavaş yavaş değil, ani olur. Çünkü zincir reaksiyonu kontrolden çıkan bir geri besleme sürecidir. Bütün atom hareketliliğiyle eğer bir fincan kahveyi o yanan odunun üstüne koyarsan çok sallantı olur. İşte ateşin sıcaklığı budur. Isı bir madde değildir. Akışkan bir şey değildir. Isı atomların hareketidir. Atomlar ne kadar hızlı titreşirse o kadar sıcaktır. Ateş enerji açığa çıkardığında o enerji atomların daha hızlı hareket etmesini sağlar. İşte hissedilen sıcaklık budur. Elinizi alevin yakınına tuttuğunuzda işte bunu hissedersiniz. Ateş bir madde değildir, bir süreçtir. Atomların birbirine daha hızlı kenetlendiği, enerji açığa çıkardığı, diğer atomların daha hızlı hareket etmesine neden olan ve daha fazla atomun kenetlenmesine yol açan bir felaketler zinciridir. Bir şelale gibi bir kere başladığında durmaz, kendi kendini besler. Isıdan gelen enerji daha fazla tepkimenin olmasını sağlar. Tepkimelerden doğan ısı da daha fazla enerji ortaya çıkarır. Bu bir döngü olur. Durdurmanın tek yolu döngüyü kırmak. Eşik değerinin altına kadar soğutmak. Yakıtı kaldırmak, oksijeni kesmek. Üçgenin kenarlarından birini kaldırırsanız döngü kırılır. Süreç çöker. Ve tabii düşünmeye başladığınızda da böyle olur. Sürekli aynı şeyleri düşünüp durursunuz. Bu nasıl başladı? Odun ve oksijen bunca zaman yan yana durdu. Neden yanmadı? Nereden geldi bu? Ağaçtan. Ağacın özü karbon. Peki o karbon nereden geldi? Havadan. Bu havadaki karbondioksittir. İnsanlar ağaçların topraktan büyüdüğünü sanır. Topraktan fışkırdığını. Ama bu yanlış. Ağaçların çoğu havadan gelir. Karbondioksit havadan girer, ağaç onu değiştirir, oksijeni dışarı atar. Karbonu suyla birlikte tutar. Su topraktan gelir ama nasıl girdi? Gökten yağmur olarak. Yani ağacın neredeyse tamamı topraktan değil, havadan gelir. Topraktan gelen sadece biraz mineral. En son kül olarak kalır. Bunu kanıtlayalım. Bir saksı toprak alın, tartın, tohum ekleyin, yıllarca sulayın. Ağaç büyüsün, ağırlaşsın. Ağacı topraktan çıkartın ve toprağa tekrar tartın. Toprak neredeyse aynı ağırlıkta olur. Belki biraz daha az. Bazı mineraller ağaç tarafından emildi. Ancak ağaç ise tohum halinden yüzlerce kilo daha fazladır. O kütle nereden geldi? Topraktan değil. Toprak yüzlerce kilo kaybetmedi. Havadan geldi. Bu deney 1600'lerde Hollandalı Jan Baptist van Helmont tarafından yapıldı. Ağacın kütlesinin nereden geldiğini bulmak istiyordu. Her şeyi dikkatlice tarttı. Toprağın ağırlığı neredeyse değişmedi. Ağaç ise muazzam bir ağırlık kazandı. Başta su zannetti. Ama asıl havadan emilen karbondioksitten alınan karbondu. Peki size oksijen ve karbonun birbirine çok sıkı yapıştığını söylemiştim. Ağaç nasıl oluyor da oksijenin güzelce birleşmesinden oluşan karbondioksiti alıp tersine çevirebiliyor? Çok kolay bir yöntem var. Hayatın gizemli bir gücü, o da güneş. Güneş parlıyor. Güneş ışınları aşağı inip oksijeni karbondan ayırıyor. İşte fotosentez. Bitkinin işlem görmesi için güneş ışığı gerekiyor. Dolayısıyla güneş sürekli olarak oksijeni karbondan ayırma işi yapıyor. Oksijen ağacın havaya geri püskürttüğü korkunç bir yan ürün gibidir. Geriye kalan karbon, su ve diğer maddeler ağacın özünü oluşturur. İşte bu yeryüzündeki yaşamı mümkün kılan şeydir. Güneş işini yapıyor. Hem de gerçek manada bir iş. Sisteme enerji pompalıyor. Bu enerji sistemleri denge durumundan uzaklaştırmak, düzensizlikten düzen oluşturmak ve yapı inşa etmek için kullanılır. Ağaçlar sürekli olarak bunu yapıyor. Karbondioksiti emiyor, parçalıyor, karbondan kendilerini inşa ediyor ve tutup oksijeni tekrar atmosfere salıyor. Fotosentez tam olarak bu işlemdir. Ağaç enerji kullanarak yangının meydana çıkardığı etkiyi ortadan kaldırır. Ateş ise karbon ve oksijeni alıp birbirine yapıştırır. Ağaç karbondioksiti alıp parçalara ayırır. Ağaç güneş ışığını iş yapmak için depolamak ve yapı oluşturmak için kullanıyor. Bu yapı potansiyel enerjidir. Karbon ve oksijen birbirinden ayrı tutulmaktadır. Birlikte olmak istiyorlar ama ayrı düşmüş durumdalar. Enerji bu ayrışmada depolanır ve ağacın özünü alıp sobaya attığınızda o ağacın ürettiği tüm oksijen ve karbon da orada olduğunda atomlar tekrar birbirine yakın olmayı,
çok daha fazla tercih ederler. Ve ısı bir kere devreye girdiğinde süreç devam eder. Ve tekrar bir araya gelirken inanılmaz bir hareketlilik oluştururlar. Karbon ve oksijen yeniden karbondioksite dönüyor. Çıkan ışın ve ısı ağaçtan içeri giren güneşin ışığı ve ısısıdır. Bir kütüğü yaktığınızda bir nevi yıllarca biriken güneş ışığını ortaya çıkarırsınız. Bunu bir an düşünün. Ağaç yıllar boyunca güneş ışığını azar azar, foton foton toplayarak, havadan da karbon çekerek kendini inşa etmek için kullandı. O enerjiyi yapısında depoladı. Siz de ağacı kesersiniz, odunları kurutursunuz. Sobanızda yaktığınızda depolanmış olan tüm güneş ışığı dışarı akar. Ve ağacın oksijenden ayırmak için çok uğraştığı karbon şimdi tekrar bir araya gelir. Depolanan enerji serbest kalır. Ateş aslında depolanan güneş ışığının dışarı kaçmasıdır. Sobanızda yanan bir odun aslında güneşin yeniden parlamasıdır. Alevlerde titreyen o ışık var ya, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl önce yapraklara düşen güneş ışığıdır. Kimyasal bağlar olarak depolanmış, sonra birden serbest bırakılmıştır. Ateşten yayılan her foton bir anlamda güneşten geri dönüştürülmüş bir fotondur. Enerji aynı. Güneş ışığı olarak içeri girdi, yapı olarak depolandı ve ateş ışığı olarak geri çıktı. Şimdi, peki odun neden kendiliğinden tutuşmuyor diye sorabilirsiniz. Eğer karbon ve oksijen bu kadar birlikte olmak istiyorsa neden bir kibrit yakmamız gerekiyor? Daha önce bahsettiğim o tepe yüzünden. Oda sıcaklığındaki aktivasyon enerjisi atomlar yeterince hızlı titreşmediğinden tepeyi aşamazlar. Birbirlerine çarpıyorlar ama tepki vermiyorlar. Metastable yani yarı kararlı durum dediğimiz bir halde sıkışıp kalıyorlar. Bu tepede dengede duran bir kaya parçası gibi. Aşağı yuvarlanmak istiyor ki bu daha düşük enerji seviyesi gerektirir. Ama küçük bir çukurda oturduğu için hareket edemiyor. Hiçbir şey onu zorlamadığı sürece stabildir. Ona hafifçe dokunursanız yuvarlanarak aşağı iner ve çok miktarda enerji açığa çıkar. Kibritin yaptığı şey tam olarak budur. Küçük bir itiş verir, birkaç reaksiyon başlar, ısı yayılır, zincir başlar. Bu yüzden nesneler kendiliğinden tutuşmaz. Evren kararsız durumlarla doludur. Enerjiyi açığa çıkarmak isteyen ancak çalışmaya başlamayan sistemlerle, odun oksijen gibi, benzin hava gibi. Hücrelerinizdeki oksijen ve yiyecek hepsi bir tetikleyiciyi bekler. Bir kıvılcım, bir enzim. İlk engelleri aşmalarını sağlayacak bir şey bekliyorlar. Bir kere başladılar mı kendi kendilerine ilerler. Sizi hayrete düşürecek başka bir şey. Bir de oksijeni düşünün. Oksijen nereden geldi? Ağaçlardan, bitkilerden, fotosentezden. Milyarlarca yıldır bitkiler karbondioksiti parçalıyor, oksijeni atık olarak bırakıyor. Soluduğumuz oksijen, atmosferdeki oksijen, hepsi atık. Bir yan üründür. Bitkiler bunu istemez, onu çöpe atarlar. Dünyanın ilk dönemlerinde neredeyse oksijen yoktu. Atmosfer, karbondioksit, azot ve su buharıydı. Sonra fotosentetik organizmalar oksijeni atık olarak çıkardı. Atmosfere salmaya başladı. Oksijen onlar için zehirdi. Birçok tür de öldü. Ama bazıları oksijeni kullanmayı öğrendi. Yemeklerini oksijenle yakarak enerji çıkardılar. Senin soluduğun oksijen bitkilerin attığı atıktır. Oksijen yangının mümkün olmasını sağlayan şeydir. İşte bu bir döngüdür. Güneş parlar, bitkiler güneş ışığını bu karbondioksiti parçalamak için kullanır. Karbon ile bir yapı kurar, oksijen bırakır. Siz de dahil olmak üzere hayvanlar bitki veya bitkiyi yiyenleri yerler. O karbonu oksijenle birleştirirsiniz, enerjiyi ortaya çıkarırsınız. Bu yanma hücrelerinizin içinde yavaş ve kontrollü olur. Buna da solunum denir. Aslında ateş aynı reaksiyondur. Karbon bazlı molekülleri alıp oksijenle birleştirip enerji açığa çıkarıyorsunuz. Nefesinizle dışarı verdiğiniz karbondioksit, bitkilerin emdiği karbondioksit ile aynıdır. Bu bir döngüdür. Güneşten bitkilere, bitkilerden hayvanlara ve tekrar güneşe. Karbon dolaşımı, oksijen dolaşımı, enerji akışı. Bu döngünün hızlandırılmış ve görünür hale getirilmiş halidir sobada yanan odun. Tamamen aynı şeyi hücreleriniz şeker yakarken de yapıyor. Aynı tepki karbon ve oksijenin birleşmesiyle karbondioksit oluşturur. Enerji açığa çıkar, tek fark hız ve kontrol. Hücreleriniz bunu yavaş ve dikkatli şekilde yaparak ATP gibi faydalı bir moleküle dönüştürür. Ateş her şeyi aynı anda yapar. Enerjiyi ısı ve ışık olarak açığa çıkarır. Aynı süreç, aynı kimya. Gerçek anlamda
Yavaş yavaş yanan ateş gibisiniz. Bunu biraz daha somutlaştırayım. Odun yaktığınızda kimyasal enerjiyi ısıya ve ışığa dönüştürüyorsunuz. Kimyasal enerji, ahşabın moleküllerini bir arada tutan bağlarda toplanmıştı. Bu bağların oluşması enerji gerektirdi. Bu ağacın emdiği güneş ışığıydı. Bağların kopması ve yeni bağların oluşması karbondioksit ve suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşir. Bu da enerjiyi serbest bırakır. Hissettiğiniz ısı enerji açığa çıktığı için atomların daha hızlı titreşmesinden kaynaklanıyor. Gördünüz mü? Işık, atomların ve moleküllerin uyarılması, elektronların daha yüksek enerji seviyelerinde sıçraması ve ardından tekrar aşağı düşmesi ve foton yaymasıdır. Karbon ve oksijen birbirine kenetlendiğinde açığa çıkan enerji öylece yok olmaz. Harekete geçer. Atomlar daha hızlı hareket eder, moleküller daha çok titreşir, elektronlar daha yüksek bir yörüngeye sıçrar ve bu elektronlar tekrar aşağı düştüklerinde ışık yayar. Bu ateşin parıltısıdır. İşte o alev farklı atomlar içerir, farklı renkler yayar. Sodyum sarı rengi verir. Bakır yeşil rengi oluşturur. Stronsiyum kırmızı rengi verir. İşte bu yüzden havai fişekler işe yarar. Farklı kimyasallar farklı elektron dizilimlerine sahip olduğu için farklı renkte yanar. Duman ise tam olarak tepkimeye girmeyen, sıcak ve çevredeki havadan daha az yoğun olan karbon ve diğer maddelerin minik parçacıklarından oluşur. Kül ise mineraller, karbon olmayan maddeler, topraktan gelen parçacıklar. Ağacın havadan gelmeyen çok küçük bir kısmıdır. Geri kalan her şey, yani karbon, hidrojen, oksijen, gaza dönüştü. Karbondioksit ve su buharı görünmez ürünler olarak havada süzülüp gitti. Kütle ortadan kaybolmadı. Gaza dönüştü ve uzaklaştı. Şimdi sorman gereken soru şu: Güneş neden bu kadar titrek, bu kadar sıcak? Bu başka bir hikaye. Burada bırakalım. Hayal etmeniz için buraya bir video bırakıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlarda ateş hakkında görüş bırakmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu kış gününde sıcak kalın.